Elbiseyi yapmaya başlayalım. Mor iple yapacağım elbiseyi. Önce 31 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. İlk zincire değil, ikinci zincire batıyoruz. Şuraya. 3 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Bir arttırma, 3 sık iğne yapacağız 2 kere. Bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Yine bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir arttırma, 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma, 3 sık iğne. 3 kere yapacağız. Bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir defa yaptık. Bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. 2 defa ördük. Üçüncüyü örelim. Bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Sayımız 36 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Aynı zincir çektiğim ilmeğin içerisine sık iğne yaptım. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma, 3 sık iğne öreceğim 3 kere. Bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir defa ördüm. Bir arttırma, 3 sık iğne. 1, 2, 3. İkinciyi ördüm. Sonuncuyu da örüyorum. Bir arttırma, 3 sık iğne. 3 kere bir arttırma, 3 sık iğne yaptık. Bir arttırma yapıyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma, 3 sık iğneyi sıra sonuna kadar yapacağız. 4 defa. 1, 2, 3. Bir kere ördük. Bir arttırma. 1, 2, 3. 2 kere ördük. Bir arttırma. 1, 2, 3. 3 kere ördük. Bir arttırma. 1, 2, 3 sık iğne. 4 kere bir arttırma 3 sık iğne yaptık. Sayımız 44 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bu sırayı, bu 3. sırayı filodan öreceğiz. Yani şu ön kanatlardan.
5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 filodan örüyorum. Şurada biloları kalacak. Oraya süsleme yapacağız. 5 sık iğne ördük. Şimdi kol ayrımını yapacağız. 3 zincir çekelim. 1 2 3 12 ilmek atlayacağız. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şu 13.'ünün filosuna batacağız. Ve 10 sık iğne öreceğiz. 1 filolardan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördük. Yine 12 ilmek. Önce 3 zincir çekeceğiz. 12 ilmek atlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.'ye batıyorum. Filoya 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm filoya. Sayım 26 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şuraya 5 sık iğne örmüştük. Örelim. 1 2 3 4 5 3 zincir vardı. Zincirlerin şöyle düz tarafını kendimize çevirelim. 3 sık iğne örelim zincirlerin üzerine. 3 zincirimiz var. 1 2 3 sık iğne ördüm. 2 kol arasında 10 sık iğne vardı. Onu örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirlerimize geldik. Düz tarafını çeviriyorum şöyle. Üzerine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 kalan 5 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 sayımız 26 değişmedi. Bu 26 sık iğneyi 7 sıra örelim. 7 sıra 26 sık iğneyi ördüm. Şimdi trabzanlar yapacağız. O yüzden 2 zincir çekip geri dönüyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Zincir çektiğim ilk ilmeğime batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıp tekli trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bu sırada her ilmeğe 2 tane tekli trabzan yapacağız. Yani arttırmalar yapıyoruz. 26 ilmeğimiz vardı. Bu sıranın sonunda 52 tekli trabzanımız olacak. Her ilmeğe çift batalım, tekli trabzan yapalım. Sıranın sonuna kadar artırmalarımızı yapalım trabzanlarla. Sıranın sonuna kadar tekli trabzanlarımı ördüm. 52 tekli trabzan ördüm. Her bir ilmeğe çift battım. Şimdi iki ucu birleştireceğim. Şuraya 2 zincir çekmiştik. Onun tepe noktasına şuraya kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe tekli trabzan. Düz bir şekilde tekli trabzanlarımızı öreceğiz. 52 tekli trabzanımız var. 3 sıra 52 tekli trabzanı örelim. 3 sıra
sıra 52 trabzanı ördüm. Kaydırma yapıyorum. Bu sırada 52 kaydırma yapacağım. Bu bizim ilk kaydırmamız. 1 2 3 4 5. Sıranın sonuna kadar 52 kaydırma yapalım. Bir sıra 52 kaydırma yaptım. Şuralara eteğin katlarını yapacağız. Bir kat buraya yapacağız. Şimdi şu arkada kalan şuralara kaydırma yaptık. Şu arkada kalan ilmekleri öreceğiz trabzanlarımızı. Şu ilk ilmeğe şuna kaydırma yapıp 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekli trabzan. Böyle sıranın sonuna kadar, hatta 5 sıra 52 tekli trabzan örelim. 52 tekli trabzan 5 sıra ördüm. Kaydırma yapıyoruz. 52 kaydırma yapacağım. Bir tane yaptım. 2 3 4. Sıranın sonuna kadar 52 kaydırma yapalım. Bir sıra 52 kaydırmayı yaptım. Şu kaydırmaların arkasında kalan ilk ilmeğime şuna kaydırma yapıp 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekli trabzan. Şunlara batıyorum. 52 tekli trabzanımızı 6 sıra örelim. 52 trabzanı 6 sıra ördüm. Şimdi V modelini oluşturacağız. Eteğin ucuna 3 zincir çektiğimiz ilmeğin boşluğuna kaydırma yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğin içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 kere de tığımın üzerindeki ipleri çıkardım. 2 zincir çekip aynı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın burada V oluştu. Şimdi tığımın üzerine ip aldım. 1 2 ilmek atladım. Üçüncüye ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe yine ikili trabzan yaptım. Burada da bir V modeli oluşturdum. Tığımın üzerine ip aldım. 1 2 ilmek atladım. Üçüncüye battım. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı ilmeğe yine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar son kez göstereyim. Tığımın üzerine ip aldım. Trabzan yapacağım ikili ama 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bir kere daha ikili trabzan yapıyorum. Bunu böyle sıranın sonuna kadar devam ettim. Sıranın sonuna kadar V modelimizi yaptık. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane oldu. 2 ilmek kaldı. Zaten 2 ilmek atlıyorduk. Şu 3 zincir çektiğimiz boşluğa bir kaydırma yapalım. Yine 3 zincir çekelim. 3 zincir çektim. Artık şu V modellerinin içerisine şu boşluklara yapacağız modelimizi. Trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı boşluğa bir trabzan daha. Şuraya batmıyorum. Tığımın üzerine ip aldım. V'nin içerisine 1 2 zincir çektim. V modeli oluşturdum. Yine bunun içerisine tığımın üzerine ip aldım. Trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. Tığımın üzerine ip aldım. Şu boşluğun içerisine battım. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım.
Toplamda 5 sıra öreceğiz bu modeli. Etek ucuna bir sıra ördük. İkinci sıradayız. 5 sıraya tamamlayalım. İkinci sırayı bitirelim. 3 sıra daha örelim. Toplamda 5 sıra V modelinden ördüm. Şimdi şu kaydırma yaptığımız kısımlara da öreceğiz. Yani 3 kat olmuş olacak. V modelimizi 3 kere kullanmış olacağız. Şöyle arkasını çeviriyorum. Baş aşağı öreceğim. Yani böyle değil. Şöyle örgü düz olsun diye. Şuradaki ilk kaydırmamdan ipimi geçiriyorum. Üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı ilk kaydırmaya aynı yere ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekip yine aynı ilmeğe bir trabzan daha örüyorum. İkili trabzan. Burada da V modelini oluşturdum. Tığımın üzerine ip aldım. 1, 2 ilmek atladım. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha örüyorum. Şurada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Tığımın üzerine ip aldım. 1, 2 ilmek atladım. Üçüncüye şuraya ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe bir ikili trabzan daha yaptım. Bunu böyle sıra sonuna kadar devam ettirelim. Sıranın sonuna geldim. Şuraya kaydırma yapıyoruz. Şu 3 zincir çektiğimiz boşluğa bir kaydırma yaptık. 3 zincir çektik. İlk V'nin bulunduğu boşluğa bir ikili trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tığın üzerine ip alıyoruz. Diğer V'ye geçiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tığın üzerine ip alıyoruz. Sonraki V'nin boşluğuna batıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu da aynı buradaki gibi 5 sıra olacak. Burada uyguladığımız işlemi şurada da uygulayacağız. 3 kat olmuş olacak. Dediğim gibi önce burayı 5 sıra örelim. Sonra şuraya da 5 sıra V modelinden örelim. Tekrar görüşelim sonra. Elbisenin katlarını ördüm, bitirdim. Şuraya filodan örmüştük şurayı. Biloları duruyor. Şimdi oraya da şu modelden oluşturacağız. Bir sıra öreceğiz orayı. Şuradan ilk bilodan ipimizi geçirelim. Üç zincir çekelim. 1, 2, 3. Aynı ilmeğe ikili trabzan örelim. 2 zincir çekelim. Yine aynı ilmeğe ikili trabzan örelim. Şimdi 2 ilmek katlayacağız. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe yine ikili trabzan yaptım. Yine 2 ilmek atlayacağım. Bu sefer kola geçtim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe yine ikili trabzan yaptım. Bunu böyle şöyle geleceğiz. Kola yapacağız. Sonra elbisenin gövde kısmına, ön kısmına, koldan sonra sıranın sonuna geleceğiz. Bu işlemi tekrarlayalım. Modelimizi oluşturalım. Tekrar görüşelim. Modelimizi oluşturduk. Tek sıra ördüm. İpimi kestim. Bilolardan ördüm.
Şimdi aynısını şu yakada da öreceğiz. Şuradan ipimizi geçirelim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğa ikili trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa ikili trabzan. 1, 2 ilmek atladım. Üçüncüye ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan yine. 1, 2 ilmek atladım. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine ikili trabzan ördüm. Böyle yine diğer uca kadar örelim. Yakayı da ördüm. Şöyle V'ler ördüm. Şimdi şuraya ilik açacağız. Düğme dikeceğiz. O yüzden şuraları sık iğne örelim. Şöyle sık iğneler örelim. Şu araya örmüyorum. Şuraya geçtim. İki tane düğme dikeceğim. Bir sık iğne daha öreyim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ilmek atlıyorum. Şuraya atlayacağım. Şuraya batıyorum. Şöyle yapayım. Ben göz kararı yapıyorum. Belli bir sayısı yok. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine bir ilmek atlıyorum. Şuraya batacağım. Bir zincir çektim. Şöyle 2 tane düğme dikeceğim şu karşılıklı. Şu ipleri de içeride gizleyeceğim, temizleyeceğim. En son halini sizinle paylaşırım. Elbiseye 2 tane düğme diktim şöyle. Son hali bu şekilde. Saç bandını yapalım. 40 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 40 zinciri çekelim. 40 zinciri çektim. Tığımın üzerine ip alıyorum. Şöyle şu ipi uzatıyorum. Önümdeki zincire batıyorum. Bir kere battım. Yine uzattım. Tığımın üzerine ip aldım. 2 kere battım. Uzattım. Tığımın üzerine ip aldım. 3 kere battım. Aynı zincirin içerisine 3 kere batıyoruz. Şimdi şu 2 tane ipi tığdan çıkarıyorum önce. 2 ipi. Bir kere çıkarttım. İkinciye yine 2 ip çıkardım. 2. Üçüncüye yine 2 ip çıkardım. 3. Dördüncüye de tığımın üzerinde kalan bütün ipleri çıkarıyorum. 4 hamlede tığın üzerindeki iplerden kurtuluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum. Çektiğim zincire batıyorum. 1, 2, 3 kere battım. 4 hamlede tığımın üzerindeki iplerden kurtulacağım. Önce tığımın üzerindeki 2 ipten kurtuluyorum. Şöyle 2 ipi çıkardım.
Sonra yine 2 ip, bir kere daha 2 ip, kalan ipleri en son tığın üzerinden çıkardım. 4 hamlede. Bir zincir çekiyorum. Tığın üzerine ip alıyorum. Zincire batıyorum. Bir kere battım. 2, tığın üzerine ip alıp üçüncüye battım. Şöyle şu 2 ipi önce çıkarıyorum tığdan. Sonra şu 2 ipi çıkarıyorum. Bu ip biraz katlarına çok ayrılıyor. O yüzden net gösteremiyor olabilirim. Şöyle 2 ipi yine çıkardım. Üçüncüye yine şu 2 ipi tığdan çıkarıyorum. En son tığımın üzerinde 3 ip kalıyor. Onu da çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böyle bunlardan 11 tane olacak. 3 tane yaptık. Bir kere daha yapalım. Birlikte sonra siz devam edebilirsiniz. Tığın üzerine ip aldım. Zincirin içine battım. 3 ipim oldu. Tığın üzerine ip aldım. Zincirin içerisine battım. 5 ip oldu. Tığın üzerine ip aldım. Zincirin içerisine battım. 7 ipim var. Önce ikisini çıkardım tığdan. Sonra ikisini çıkardım. Yine 2, 3 ip kaldı. 3 ipi çıkardım. Bir zincir çektim. Böyle bunlardan toplam 11 tane olsun. Sonra 40 zincir çekip ipimizi keseceğiz. Bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Bitirdim ben saç bandını. Şöyle oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptık. Başta 40 zincir çektim. Sonda 40 zincir çektim. Bunları bebeğin kafasına bağlayacağım. Bu şekilde. Saç bandımız da bitti. Bebeğimizi bitirmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.